Öküz diye tutturdu. Öküzü alırsak kimin tarlasını sürecek? Maho Ağa'nın. Mahsulatın 3 payı onun, bir payı bizim. Ama Gülo'yu alırsak, Gülo'nun tümü bizim. Tepe tepe kullan. Ömür boyu sür ha sür. Afat da bassa, kuraklık da olsa hiç şaşmaz. 9 ayda bir kunlar. Yani anlayacağın, tarla da bizim, mahsulat da bizim. Ama gel de Günümüzde Türkiye'de dahil olmak üzere dünyadaki bütün ülkeler kapitalist ülkelerdir. Bazıları komünist veya sosyalist gibi gözükse de genel olarak ülkeler hem kendini hem birbirini kapitalist olarak tanımlarlar. Kapitalizm deyince sık sık ilk akla gelen isim Adam Smith'tir. Şu marketin görünmez elinden bahseden arkadaş. Halbuki Adam Smith'in 1000 sayfalık 1776'da yazılmış kitabı Ulusların Zenginliğini okursak görürüz ki bu kelime içerisinde hiç mi hiç geçmemektedir. Ve hatta bu kitap kulağa anarşi gibi gelen sözler içerir. Mesela, nerede büyük bir mülkiyet varsa orada büyük bir eşitsizlik vardır. Tek bir adamın zenginliği en azından 500 fakir adam yaratır. Azınlığın refahı çoğunluğun yoksulluğudur. Adam Smith bu kitabında aslında tarafsızca zamanın ekonomisini anlatır. Bunu iyi bir şey veya kötü bir şey olarak değil ama insanlığın ekonomik gelişim sürecinin ilkel bir adımı olarak görür. Bu kapitalizm kelimesine geri dönecek olursak, bu kelime ilk kez 1800'lü yılların ortasında Karl Marx gibi sosyalist düşünürler tarafından ortaya çıkartılmıştır. O zaman en iyisi direkt kaynağa gidip Karl Marx'ın bu kelimeyi nasıl tanımladığına bakmak. Öncelikle, piyasada üretilen ürün insanın ihtiyacını karşılamak için değil, para karşılığında satılmak için üretilir. İkinci olarak, bu üretimi yapan araçlar, makineler, binalar ya şirketlere, şahıslara ya da yine kapitalist bir devlete aittir. Son olarak da çoğu insanın işi yevmiyeli iştir ve onların emeği bir üründür. Saatlik para karşılığında yapılır. Şimdi eski zamanlarda köle veya kadın tam olarak beyine aitti. Artık bir insanın kendisi aynı şekilde alınıp satılamasa da emek gücü hala alınıp satılabilir. Ve bunun ötesinde çoğu insan özgür gözükse de hayatta kalabilmek için emeğini satmaya mahkumdur. Kapitalizm usulen budur işte. Şimdi her ürün zaten pazarda satılacağından önemli olan topluma faydalı ürünler üretmek değil, en çok kar getiren neyse onu üretmektir. Örneğin silah. Ne ona yaşamak için ihtiyaç vardır ne de kimseye pek bir hayrı vardır. Ama bu sektör üzerine çok büyük paralar döner. Tamam, o zaman her şey kar amaçlı. Bunu zaten biliyoruz. Yeni bir şey değil ki. Peki bu kar nasıl ortaya çıkıyor? Sermaye sahibi ürettiği malı satıp para kazanır. Malın fiyatı onu üretmek için ne harcandıysa ona bağlıdır. Bu masrafların en önemlisi harcanan emeğin miktarı ve kalitesidir. Emek gücü de bir çeşit üründür dedik ya, onun da aynı şekilde bir maliyeti vardır. Bu maliyet, işçinin hayatta kalması ve çalışmaya devam edebilmesi için ne gerekiyorsa odur. Yani ekmeği, sırtındaki kılıfı, evinin kirası ve çocuğunun yemeği, sütü ki onlar da büyüsün de çalışsın. Ama emek gücü özel bir üründür. Kârına göre masrafı pek birazdır. Artı değer dediğimiz şey de bu fazlalıktır işte. Sermaye sahibinin kârıdır. Bu yüzden işçi sınıfı aslında gerçekten üretken olan tek sınıftır. Bu kurallar üzerine kurulu bir sistem, içerisinde mecburen bir sürü büyük çelişkiler barındırır. Bunlara şu şekilde birkaç tane örnek verebiliriz. Üretimde karışıklık. Üretim bir planlama ile değil, sadece kar amacıyla yapılır. Bu da sık sık ekonomik krizlere, ticaret savaşlarına ve hatta normal savaşlara neden olur. İkinci bir çelişki de sınıf davasıdır. Toplum sermaye sahipleri ve maaşlı çalışanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Ekonomistler bunlara burjuvazi ve proletarya der. Ama önemli olan şudur ki, bu iki sınıfın çıkarları birbirine zıttır. Maaşlar artarsa kar düşer, kar artarsa maaşlar düşer. Bu yüzden sürekli bir sınıf mücadelesi vardır. Üçüncü bir çelişki de işsizliktir. İşsizlik kapitalizmde her zaman mevcuttur. Çünkü sık sık üretkenliği arttıran yeni makineler ortaya çıkar. Krizler olur. İş gücü başka yere daha ucuzsa sermaye oraya gider. Büyük şirketler küçük şirketleri yok eder. Seri üretim küçük zanaatkarların işini elinden alır. Ama zaten işsizlik bu sistem için iyidir. Çünkü hem insanları çalışmaya ikna eder hem de rekabeti bahane ederek maaşları düşük tutar.
Bu yüzden Karl Marx işsizlerden yedek sanayi ordusu olarak da bahseder. Son olarak da Karl Marx'ın metabolik yarılma olarak dile getirdiği çelişkiden bahsedelim. Bu günümüzde giderek daha da önemli bir mesele haline gelmektedir. Kapitalizm, doğa ile insan arasındaki dengeyi bozar. Toprak, su, ağaç gibi doğal kaynaklar kar amacıyla aşırı kullanılır. Ama yenilenmelerine ve doğal döngülerine önem verilmez. Bu yüzden de doğanın ayarı bozulur. İşte bunlar bu sistemin mecburen içinde barındırdığı çelişkilere birkaç tane örnek. Ama tabii ki bir sürü başka çelişkiler vardır. Eğer aklınıza da başka örnekler geldiyse bunları yorumlara yazın bakalım da tartışalım.